Türkiye'nin Endonezya'ya 5. nesil milli muharip uçak Kaan'ı satacağını duyurması dünya basınında yankı uyandırdı. Uluslararası medya, yerli imkanlarla üretilen Kaan'ın henüz seri üretimi başlamamışken, küresel piyasada kritik bir oyuncu haline gelmeye başladığına dikkat çekti. Endonezya'nın Kaan'ı ithal etme kararının başka ülkeleri de hayalet jeti satın almaya teşvik edebileceği öngörülen haberlerde, Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımı mercek altına alındı. %100 yerli imkanlarla üretilen savaş uçağı Kaan, test uçuşlarının başlamasından bu yana dünya çapında ilgi uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Endonezya'nın Kaan'ı ithal etmek için Türkiye ile anlaşmaya varan ilk ülke olduğunu bildirdi. Endonezya'nın 48 adet Kaan ithal edeceği bilgisini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk savunma sanayisinin rekor düzeyde bir ihracat sözleşmesi imzaladığını kaydetti. Kaan'ın teknik özelliklerinin incelendiği haberlerde, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Türkiye'nin ilk savaş jetini ithal etmek istediği ifade edildi. Kaan, Türkiye'nin geliştirdiği gelişmiş radar teknolojileri ve ileri seviye silah sistemleriyle küresel piyasadaki alıcıların ilgi odağı oldu. Dış basın, Endonezya ve Türkiye arasındaki anlaşmanın Kaan'ın taliplerini artırabileceğini vurguladı. Bloomberg, Erdoğan Türkiye'nin lider konuma gelmesini hedefliyor. Bloomberg'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşmayı duyurmasının ardından Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun ofisi, 5. nesil jet tedarikine dair bir mutabakat zaptı imzalandığını doğruladı. Bloomberg, Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi olan Endonezya'nın geleneksel batılı müttefiklerinin dışında yeni askeri ortaklıklarını çeşitlendirdiğini söyledi. Haberde, Subianto'nun silahlı kuvvetleri güçlendirme çabalarının bir parçası olarak Türkiye ile işbirliğini geliştirdiği aktarıldı. Haberinde Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'nün verilerine yer veren Bloomberg, Türkiye'nin geçen yıl savunma harcamalarını %12 artırarak 25 milyar dolara çıkardığını belirtti. Bloomberg, bu artışın Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşların tetiklediği küresel savunma harcamalarındaki yükselişle paralellik gösterdiğini kaydetti. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaan projesinin yanı sıra, Türkiye'nin insansız hava araçları ve zırhlı araçlar alanında da lider konuma gelmesini hedeflediği bildirildi. Katimerini, iki ülke arasında giderek güçlenen işbirliği, Yunan gazetesi Katimeri'nin haberinde, anlaşmanın henüz geliştirme aşamasında olan 5. nesil savaş uçakları için ilk ihracat anlaşması olma özelliği taşıdığı bilgisi paylaşıldı. Haberde, anlaşmanın Türkiye ile Endonezya arasında giderek güçlenen ekonomik ve savunma işbirliğinin önemli bir adımı olarak öne çıktığı yorumu yapıldı. Katimerini, iki ülkenin Baykar İHA'larının üretimi için Endonezya'da bir fabrika kurulması konusunda da mutabakata vardığı hatırlatıldı. Pakistan ve Azerbaycan'ın da Kaan'ın potansiyel alıcıları arasında yer aldığını Katimerini, Türkiye'nin ilk yerli 5. nesil savaş uçağı Kaan, 2024 yılında ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirmişti. Uçakların Endonezya'ya ilk teslimatlarının ise 2028 yılında yapılması planlanıyor diye yazdı. Middle East Day, çığır açıcı anlaşma, İngiltere merkezli Middle East Day, çığır açıcı diye nitelediği anlaşmanın, Türkiye'nin savunma alanında bugüne kadar yaptığı en büyük ihracat anlaşması olduğunun altını çizdi. Haberde, anlaşmanın Türk savunma firmalarının da katılım sağladığı Jakarta'daki Indo Defense 2025 fuarında imzalandığı açıklandı ve Kaan'ın bazı parçalarının Endonezya'da üretilebileceği ifade edildi. Habere göre, uzmanlar Kaan'ın yapay zeka ve drone entegrasyonları gibi bazı 6. nesil yeteneklere sahip olduğunu vurguladı. Haberde Kaan'ı üreten Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin projeyi 2028'e kadar tamamlamak için yoğun mesai harcadığı ancak normal şartlarda seri üretimin başlamasının 2030 yılını bulabileceği belirtildi. Associated Press, Endonezya üretim sürecine dahil olabilir. Associated Press, Türkiye ve Endonezya arasındaki anlaşmanın tarihi nitelikte olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya'nın yerli kabiliyetlerinin üretim sürecine dahil edilebileceği açıklamasını okuyucularıyla paylaştı. Associated Press, iki ülkenin savunma alanında işbirliğini geliştirme yönünde önemli bir adım attığını vurguladı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu anlaşma, yerli ve milli savunma sanayimizin ilerlemesini ve başarılarını sergiliyor ifadesine yer veren Associated Press, Türkiye'nin ilk yerli 5. nesil savaş uçağı Kaan, ilk uçuşunu 2024'te başarıyla tamamladığını bildirdi.
The Economic Times, Türkiye'nin savunma gelirleri artıyor. Hindistan gazetesi The Economic Times ise Türkiye ve Endonezya arasındaki anlaşmayı duyurduğu haberinde Türk savunma sanayinin giderek güçlendiğini söyledi. Türkiye'nin 2024'te savunma ihracatından 7,1 milyar dolar gelir elde ettiğini belirten gazete, bu rakamın 2023'te 1,6 milyar dolar olduğuna dikkat çekti. The Economic Times, ünlü Bayraktar İHA'ları da dahil olmak üzere Türkiye'nin savunma sektörü, ülkenin ihracat gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin savunma alanında etkisini artıran bir aktör olduğunu bildirdi. Zona Militer sitesi Türkiye, Kaan'ın Endonezya'ya satışıyla tarihi bir anlaşma sağladığı ifadesini başlığına çıkararak, Kaan, 21 Şubat 2024'te ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak ülkenin askeri havacılığında bir dönüm noktası oluşturdu. İkinci uçuşu 6 Mayıs 2024'te gerçekleşti ve 2028'e kadar operasyonel uygulamasını hedefleyen bir test aşamasına devam etti diye yazdı. Kaan'ın hem havadan havaya hem de havadan karaya görevlerde etkili bir şekilde çalışmak üzere tasarlandığı belirtilen haberde, bu savaş uçağı, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde tam özelliğe yönelik stratejik vizyonunu temsil ediyor. Geliştirilmesi, yalnızca yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmayı değil, aynı zamanda Türkiye'yi gelişmiş savaş sistemleri için küresel pazarda rekabetçi bir oyuncu olarak güçlendirmeyi de amaçlıyor ifadesi kullanıldı. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.